Herkese merhaba arkadaşlar. Haftalık kapanışa doğru giderken piyasalarda yine hareketli gündemlerden geçiyoruz. Öncelikle Trump, Japon İmparatorluk Sarayı'nda mütevazi mobilya kokularının burnumuza kadar geldiği bir odada ilk görüşmesini gerçekleştirdi ve buradan 350 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması aldı. Arkasından Çin ile bir çay kahve içip anlaştık mı yoksa anlaşmadık mı noktasındaki tartışmalara geçildi ve arkasından da piyasalar Fed Başkanı Powell'ın söylemlerini takip etti ki garip söylemlerde bulundu. Sisli havada araba kullanmak gibi garip söylemleri vardı ve bundan sonrasında da gece yarısı itibariyle bilançolar gelmeye başladı. ABD tarafından önemli bilançolar geldi ve vadeli piyasada bunların bazıları pozitif, bazıları negatif şekilde açılışlar gösterdi. Elbette her zaman olduğu gibi global haberlerden ve genel durumlardan bahsedeceğiz. Arkasından teknik ölçekteki durumlara bakacağız. Hangi piyasa nereye gidiyor? Altında, gümüşte, kripto para piyasasında ve Amerikan borsa tarafında durumlar nedir? Hepsine bakacağız. Bunlara bakmadan önce son dönemde sıkça yaptığım ricayı yine sizlerden istiyorum dostlar. YouTube algoritmalarına ve botlarına karşı bu videoyu şu anda hemen durdurup bir yorum ve beğeniyle bana destek olursanız çok sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Olandan da olmayandan da Allah razı olsun diyelim. Piyasalara bakmaya başlayalım. Öncelikle piyasalara baktığımızda Trump'ın Çin ile görüşmesi küresel ölçekte herkesin tabiri caizse dört gözle takip ettiği bir gelişmeydi. Çin'e uyguladığı tarifeleri %57'den %47 seviyesine çekti Trump. Çin tarafı da nadir toprak elementlerinin ihracat kısıtlamasını bir yıl askıya aldı, bir yıl uzattı diyelim. Ve bunun dışında da Çin tarım ürünlerinde, soya ve benzeri tarım ürünlerinde alımları artırmayı taahhüt etti. Tabi bu noktada anlaşma zemin olarak duyuruldu. Böyle ayrıntıların tam olarak ne olduğu konusu çok net değil açıkçası. Ama işin özetinde bu haberden şunu anlamalıyız ki küresel tedarik zincirindeki bir rahatlama teknoloji için ve tarım için pozitiftir. Yani buradan gelen haber akışlarının öncelikli tarafları buralar ama uygulanabilirliği yine de soru işareti olmaya devam ediyor. Ve elbette bu da piyasalara volatilite getiriyor. Bunların dışında piyasalar yine Amerika tarafından Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına piyasalar odaklandı. 25 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi vardı ve bu beklentiye paralel şekilde 25 bas puanlık bir faiz indirimi yapıldı. Arkasından Powell konuşmaya başladı. Faizi indirdiği bir ortamdayken ve son gelen enflasyon verilerinde hem aylıkta hem yıllıkta onların beklediği rakamlardan daha iyi bir rakam gelmesine rağmen Powell güvercin konuşmadı. Aksine şahin bir konuşma gerçekleştirdi. Ve aslında bu gerçekten çok tezat bir durum. Normalde veri olarak istediklerinden daha iyisi geldiyse ve faiz indirimi de yaptıysa bu toplantıda biraz daha ılımlı ve yapıcı konuşması beklenir ama Powell böyle bir şey yapmadı. Aralık ayında faiz indirimi konusundaki beklentileri törpüledi. Faiz indirimi Aralık ayında gerçekleşmeyebilir gibi söylemlerde bulundu. Tarifelere yine dikkat çekti. Enflasyonun ne olacağını tam olarak göremiyoruz minvalinde açıklamalarda bulundu. Hatta şöyle de bir söylemi vardı. Eğer sisli bir yolda araba kullanıyorsanız yavaşlamanız gerekir gibi bir açıklama da yaptı. Ve bunların dışında önemli noktalardan biri de bilanço yeniden büyüyebilir mesajlarını verdi. Yani artık o sıkılaşma dediğimiz periyodun sonuna gelindiğine dair mesajlarını verdi. Piyasalar ne yapacağını açıkçası bilemedi. Powell'dan daha yapıcı açıklamalar beklediği için piyasalar biraz volatilite arttı. Fiyat oynaklıkları özellikle kripto para piyasasında görüldü. Ciddi oranda fiyat oynaklığına maruz kaldı piyasalar. İşin özetinde ise aslında Trump'ın son anlaşmasıyla birlikte küresel piyasaların tansiyonu düştü. Ve bunu en iyi VIX endeksinde görüyoruz. Ben VIX endeksini göstererek bugünkü yayına başlamak istiyorum. Tüm piyasaları inceleyelim. Hepsinden ayrı ayrı bahsedelim dostlar. Şimdi öncelikle S&P 500 dediğimiz volatilite endeksine baktığımızda, diğer adıyla korku endeksine baktığımızda bugün %5'lik bir düşüş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dün akşam itibariyle aslında yaptığı düşüş %8, %9'lara varan bir düşüş oldu. Bunun anlamı nedir dediğimizde aslında piyasalarda korkunun azalmaya başladığını, riskli piyasalara da paranın yine girmeye başladığını gösteren bir endeks olarak yorumlayabiliriz. Bakın ABD S&P tarafına bak
baktığımızda son günler içerisinde Amerika tarafında değişen hiçbir şey yok. Yani 6500 seviyelerini koruması itibariyle yükselen ivmesi devam eder dedik. Bu yükselen ivmesi devam etti. Dünkü açıklamalar içerisinde dahi çok büyük bir fiyat oynaklığı yaşadığını söyleyemeyiz. Sadece Powell'ın konuştuğu esnada aşağıya bir iğne geldi ama yine aşağı yukarı aynı seviyelerde. ABD hisseleri bu volatiliteden büyük oranda etkilenmedi. Tabi Amerika'nın Çin ile anlaşması, Japonya ile masaya oturması, oradan bir ticaret anlaşması koparması, gece yarısı bilançoların gelmesi vesaire birçok etken bu süreç içerisinde buraya etki etti. Vadeli piyasada baktığımızda Nasdaq'ta aynı şekilde şu anda piyasalar açık. Amerikan piyasaları daha uyanmadı ve şu anda nötr bir fiyat akışı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Buradan gelen bilançolarda neler var dediğimizde Meta'nın bilançosu vardı. Gelirlerinde %26 gibi güçlü bir artış gösterdi ama net karı tam anlamıyla çakıldı. Beklentilerin çok altında geldi. Bunun nedeni ise tek seferlik 15 milyar dolarlık bir vergi yükü olduğu beyan edildi. İşte bu yüzden vadeli piyasada Meta satıcılı şu anda. Meta ne kadar düşüşteyse Google'da o kadar yükselişte hareket ediyor vadeli piyasada. Çünkü onlarda açıklanan tüm datalarda, tüm segmentlerde çift taneli büyümeler açıklandı dün gece. Yapay zeka ve bulut depolama gibi alanlarda güçlenmeye devam ediyor Google. Meta için haftalık destek bölgesinin bulunduğu alana indiği bir hareket gösteriyor. Google ise direnç üstündeki hareket yapılarını göstermeye devam ediyor. 251 dolar seviyesi itibariyle önünün açıldığı bir trend çizmeye devam ediyor. Benzer durum Apple'da da karşımıza çıkıyor. 259 dolar seviyesini korumaya devam etmesiyle birlikte yükselen ivmesinin aynı şekilde devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde bu akşam onun da bilançoları var. İyi rakamlar ondan da gelir diye düşünüyorum. Benzer şekilde Nvidia da güçlü bir yükseliş sürdürüyor. 192 dolar seviyesinin kırılmasıyla birlikte önünün açıldığı boşluk bir alan içerisine girmiş oldu. Birçok partnerlik açıkladılar son dönem içerisinde ama fiyatlarında şişmeye, balonlaşmaya başladığı bir döngü içerisinde. Bunlar yerine biraz daha ucuz kalmış şirketleri takip etmek daha mantıklı. Genel ölçekte ABD tarafında aslında trend bozulumu gibi bir durum yok. Altın tarafına bakalım. Altın çok önemli hareketler sergiledi. Bakın benim günlükte takip ettiğim periyotta sizlere dedim ki bulut bölgesini aylardır test etmedi ons altın. Bu test geldiğinde bir alım fırsatıdır. Bir önceki videoda anlattığım bu hareket ons altın tarafında gerçekleşti. 3900 bölgesine gelen bu hareket sonrasında toparlanmaya başladı ons altın. Şu anda bu akış içerisinde benim söyleyebileceğim şey pazartesi günü söylediğim gibi bu hafta altın için bir alım dönemi, alım periyodu olacaktır. Haftayı daha bitirmedik. Hala alım bölgesine yakın durumda olan bir altın var. Bugün, yarın sonrasında biraz daha volatiliteli hareketler gösterip sonrasında yeni yükselen trendini altının başlatacağını düşünüyorum. İyi bir alım fırsatı verdi. Bakın gümüşün ons tarafını göstereyim. Gümüşün ons tarafında da durum aynı. Ağustos dönemi itibariyle ilk defa bulut bölgesini test etti. Benim beklediğim bu test gerçekleşti. Artık benim için hem altın hem gümüş bir alım dönemi içerisine fiilen girmiş oldu. Gümüş biraz daha hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi açıkçası. %5 gibi bir hareket gösterdi. O yüzden şu anda altın gümüşten daha ucuz bir alan içerisinde diyebiliriz. Dün ve önceki gün zaten daha diplerden alım fırsatlarını sıkı takip edenler yakaladı. YouTube katıl yayınlarını dinleyenler. Tabiri caizse gümüşün en dibinde, altının da en dibinde alım fırsatını değerlendirdi. Çünkü orada da bir ekstra paylaşım yaptım. Bakın gram tarafında da yine söylediğim bariz bir fiyat vardı. 5300 TL seviyesi. Benim burada ekranda gördüğüm rakam olarak söylüyorum. 5300 TL seviyesi değerlendirilebilir bir bölgeydi. Ki kapalı çarşıda, kuyumcuda vesaire bunun 250-300 TL gibi fazlası karşımıza gelebilir demiştim. 5550 seviyeleri kapalı çarşıda görüldü. Ve bu seviyeyi iyi korudu altın. Gram altında bu seviyeyi iyi korudu. 5250-5300 bölgesi şu an için güzel bir fırsat alımı bölgesi oldu. Hala fiyat çok yükselmiş durumda mı? Bana göre değil. 5400 TL seviyeleri pahalı bir seviye değil. Altın önümüzdeki dönem içerisinde bu yükselen trendini bana göre devam ettirecek. Elbette yukarıya doğru gidip arkasından aşağı doğru tekrar bir hareketlendiği akış göstermesi yine muhtemel ama orta vadeli trendi takip eden arkasına yaslanıp yükselişlerin devamını izlemek durumunda bana göre. Bakın gümüşün gram tarafında da durum aynı. 62 bölgesine tekabül eden benim bulut indikatörüme göre burayı test ettikten sonra o da toparladı. Bunun örneğini bir önceki videoda pazartesi günü size şöyle anlatmıştım. Bakın ABD borsa endekslerinde, birçok hissede, kriptoda vesaire diğer piyasalarda bu bulut testleri kısa dönem içerisinde gerçekleşmişti ama altında ve gümüşte uzun
süredir böyle bir test olmamıştı. Onlar da bunu yaptı. Bana göre net bir düzeltme dönemi tamamlandı. Artık ben kademeli olarak bu ürünlerin yükselen trend içerisine girmesini bekleyeceğim. Bu hafta bir toplama dönemiydi. Önümüzdeki hafta 1-2 gün belki fırsat vermeye yine devam eder. Sonrasında yavaş yavaş yukarıya doğru giden bir yükseliş hareketini altında da gümüşte de bekleyeceğim. Elbette bunlar benim nacizane şahsi fikrim. Ben söylüyorum diye garanti bir yükseliş olacak diye bir kaide yok. Ama geçmiş CV'miz de ortada. İnisiyatif alıp değerlendirmek ise tamamen size kalmış dostlar. Kripto para tarafına geldiğimizde ise hem Bitcoin hem altcoin'ler genel olarak global trende ayak uyduramadı bu süreç içerisinde. Amerikan borsa tarafında, Avrupa tarafında ve altında, gümüşte, emtialarda güzel yükselen trendler devam ederken kripto para piyasasında biz bunu görmedik. Geride kalmaya devam eden bir piyasa koşulu var. Ve bu süreç içerisinde bu geri kalma durumu benim beklediğim bir hareket değil. Yani ben bundan daha iyi durumda olmasını kripto para piyasasının beklerdim. Bitcoin çok uzun bir süredir trendlere sadık bir şekilde 20 binlerden 15 binlerden başlattığı trendde kendi kendisinin boğasını yaşamaya devam etti ve bu yeşil bulutu hiç bozmadı. Bu yeşil bulut günümüzde 104 bin dolar seviyelerine tekabül ediyor ve bu seviyelere çok da uzak olmadığı bir alan içerisinde Bitcoin. Yani bu seviyeleri kaybetmedikçe hem Bitcoin'den hem de altcoin'lerden umudumu kesmeye niyetli değilim. Buradaki pozisyonlarımı, aktif pozisyonlarımı taşımaya devam edeceğim. Ama trendlerin zayıflamaya başlaması da beni tüm yatırımcılar gibi endişelendiriyor. Çünkü ben burada video yapıp piyasaları anlatmak dışında kendi kendime yönettiğim bir portföyüm de var. Ben bir yatırımcıyım ve bu videolar benim için bir arşiv. Ben burada hayatımı anlatıyorum aslında. Siz bu videoları izlediğinizde üzerinde çok çalışılmış videolar olduğunu vesaire düşünebilirsiniz ama ben açılış butonuna bastıktan sonra tamamen ağzımdan ne çıktığını video bittikten sonra öğreniyorum. Benim videolarımın genel konsepti aslında günlük gibi. Neyse, piyasalardaki duruma geri dönelim. Bitcoin'in mevcut durumu beni çok mutlu etmiyor ama haftalıkta hala bu seviyeleri korumaya devam eden bir Bitcoin var. Günlükteki yapısı elbette zayıfladı. 113.500 bölgesi üzerinde olmasını beklerdim. Şu anda boşluk alan içerisine yeniden girdi ki bu 104.000 bölgeleri daha önce 2 defa daha test edilmişti. Şu anda bulunduğu akış içerisinde ise Trump'ın yaptığı görüşmeler, yeni gelen haberler ve global trendlere baktığımızda kripto para piyasasının da hani yükselmese bile en azından yatay gittiği trendler görmemiz lazım. Yatay dediğim şey de 113.500 seviyesi üstünde olmalıydı Bitcoin. Ben hala Bitcoin'den bunu bekliyorum. Hafta sonundaki hareketlerde bunu görmeyi hala umut ediyorum. Bitcoin özelinde, altcoin'ler özelinde, Ethereum'da ve XRP'de benzer durumları görmeyi bekliyorum. Yani alt alanlara doğru iniş rahatsız edici olsa da haftalıkta onların da trendleri devam ediyor. 4200 bölgesi üzerine taşınmasını Ethereum'un bekliyorum. Elbette içine girdiği boşluk alan içerisinde yükselen volatilite nedeniyle şu alanları artık destek bile görmeden 3600-4200 bölgesi arasında dalgalanan bir Ethereum'dan bahsediyoruz. Bu noktada takip edilecek iki tane basit alan var. 4200 dolar seviyesi üstünde pozitif trendi Ethereum'un ve diğer altcoin'lerin başlar. Çünkü Ethereum burada itici güç olur diye düşünüyorum. XRP için ise bu alan daha yakında. Bakınız, Bitcoin'e karşı son süreç içerisinde iyi direnen bir XRP var. 2.65 bölgesini 4 defa 5 defa denedi. Günlük periyotta 5 gün boyunca deneyip aşamadı. Ama bu bölgenin aşılması artık bana göre eli kulağında bir hareket. En pozitif hareketi bu süreç içerisinde XRP gerçekleştirebilir. Bunun fiyata yansımasını da güzel bir sıçrama olarak görebiliriz diye düşünüyorum. 2.65 üstündeki tutunma hareketiyle birlikte. Diğer altcoin'ler adına ise çok değişen, anlatacağım hiçbir şey yok. Grafikleri ekranda kısaca yine gösteriyorum ama değişen, anlatabileceğimiz hiçbir değişik yok. Büyük band harekete devam ediyorlar. Şunu göstermek isterim. Bitcoin dominansı bulut bölge alanından ayrılmış durumda değil. Yani yeşil bulutu yaksa da hala buraya yakınsadığı bir alan içerisinde. Resmen Ekim ayı bu şekilde tamamlandı. Çok basit bir kırılıma ihtiyacı var artık. Ben 58.66 destek olarak takip ediyorum ama şu bölge bile rahatlamayı bize verecek. %59.18 bölgesinin altında kapanışlara ihtiyacı var. Çok da yakın bir alandan bahsediyorum. Yani çok basit bir kırılım altcoin'lerde yükselişi gösterebilir. Altcoin'ler derken ben kendi özelimde takip ettiğim altcoin'leri öne çıkartıyorum. Bitcoin ve Demirbaş dediğim altcoin'ler önümüzdeki süreç içerisinde bu fiyat yapılarını koruyarak daha fazla yukarıya doğru gittiği trendleri bana göre göstermeli. Hani son süreç
içerisinde ben bunu zaten bekliyordum. Bu benim için gerçekleşmemiş bir adım. Hani diğer piyasalarda güzel kazançları, güzel trendleri gördük. Kripto para piyasasında son 1-2 aylık periyotta altcoin'ler özelinde bu dengeyi bir türlü göremedik. Yatırımcıların sabrı tükendi, yatırımcıların umutları da tükenmeye başladı. Biz ne zaman kazanacağız vesaire gibi yorumlar da var. Ben de sizler gibi yatırım yapıp daha fazla kazanmayı arzu ediyorum. Umuyorum ki daha fazla kazançlar bizim önümüze gelecek ve takip ettiğimiz piyasaların hepsinde koruduğumuz sabrımızla, disiplinimizle daha fazla kazançları elde edeceğiz. İlave edebilecek haftalık kapanışlara doğru giderken şimdilik başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.